Herkese günaydın. Evet, Bali'deyiz sonunda. Demin gemiden inişimizi izlediniz. İtalya'ya ayak bastık. Bali'deyiz. Burada 3-5 tane nokta işaretlemiştik. Şöyle hızlıca onlara bakıp doğrudan Amalfi'ye geçeceğiz. Yürüyoruz. Gemi yolculuğumuzdan bahsetmek ister misin? Gemi yolculuğumuz saat 1'e kadar mükemmel gidiyordu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Hatta 1.30'a kadar. 1.30'dan sonra kapıların açılması ve soluk soluğa giden bir Türk amcanın içeri dalması ve arkasından yaşlı bir teyzenin yine Türk dalmasıyla beraber akın akın Türk istilasına uğradık. Yani Sonra... böyle yurt dışına Türk görmek aslında yani tamam iyi bir şey. Yani insanlar geziyor ediyor, hoşuma gidiyor. Yani tutarsızca bir yerleşme şekli ve tutarsızca bir gürültü vardı. Ve ben anlamadım bu işi. Biz yani zaten oturduğumuz zaten resmen kaldıracaklar, kovacaklardı yani öyleydi. Amca böyle geldi koşarak böyle nefes nefese. Normal hayatında çok hareket etmediğini tahmin ettiğim. O yüzden ilk koşuda neredeyse ölecek kadar nefes nefese kalan bir amca. Sonra daha görmedik de amca yaşıyor mu yaşamıyor bilmiyoruz. Attı kendini bir yere. Bağırıyor işte, Selma kızım sen şurayı tut. Bilmem kim nerede, o da orayı tutsun. Ön tarafa bakın, yer kaldı mı? Sanki şey gibi, yarışmada gibi yani. Bu şekilde bir yerleşim yapıldı. Hatta böyle gençten bir çift vardı. Onların böyle sağına soluna oturdular. Çocuklar neye uğradığını şaşırdı. Öyle bir şeydi. Sonrasında daha kötüsü oldu. Artık nereli olduğunu tahmin edemiyorum. Garip bir topluluk daha geldi. Mevsimlik işçi toplama kampı gibi. Bunlar çocukları, kendileri ya. Gürültülü, pis, dağınık. Yine az uykuyla İtalya'dayız. Evet. Az uyku değil ya, bu sefer yine dinlendik. Ya iyi kötü uyuduk. Sefilliğe de alıştık biraz. Evet. Ondan biraz daha dinç hissediyorum ben de kendimi. Bari'de şöyle kısa bir tur attıktan sonra Amalfi'ye geçeceğiz. Şimdi size Bari'yi göstereceğiz birazdan. Evet, görüşürüz. Kahvaltı yapmadığım için Merve bana atarlı. En son sabah kahvaltıda da diyoruz, bir zahmet atarlı mı? Bir önceki sabah kahvaltısından beri pek bir şey yediğimi söylenemez de. San Nicola Bazilikası'na geldik. Burası ücretsizmiş galiba. Ücretsiz sanırsak. Bir serinleyelim, içeri gidip aklımız başımıza gelsin. Bir hayır duamızı edelim. Şöyle bir şey. Şimdi içeriye giriyoruz. İçeride çekime izin verirseler size de gösteririz. Evet. Muhtemelen vermeyecekler. Duamızı ettik, Allah kabul etsin. Şöyle maviliği görünce dayanamadık, oraya doğru yürüyoruz. Sonra motorumuzu alıp yallah Amalfi'ye. Bari'den ayrıldık, otoyola dahil olduk. Şimdi Amalfi'ye doğru gidiyoruz. Bu tarafa ya otoyola katılana kadar şehir içi biraz karışık geldiğinden kamera açmadım, yola odaklandık. Şimdi otoyola dahil olduk. Girişte Yunanistan'dan farklı olarak bilet alınıyor. Otomatlar zaten kendisi çıkartıverdi bileti. Muhtemelen çıkışta da bileti verip para ödeyeceğiz. Çıkışta ona değiniriz tekrar. Merve Hanım, Bari'yi nasıl buldun? Bari'yi çok beğendim. Güzel de. Güzel gelir aslında. Evet, yani gezmek için daha fazla zaman ayrılabilecek bir yere benziyor. Bir de mevsim olarak bence Eylül, Ekim gibi gezip daha iyi olur. Yol
Yolculuğumuzun motor üstünde 998,5. kilometresindeyiz. Neredeyse 1000 kilometre olacak. Ve Napoli yol ayrımı otoyolda devam ediyoruz. Sağ taraf Pescara'ya gidiyor. Bu taraf Napoli'ye gidiyormuş. Biz de Napoli istikametine devam edip oradan Amalfi'ye döneceğiz. Yolumuz daha var. 1000 kilometre selamı vermiş olalım size. Tabii gemilerde geçen Evet. 27 saat civarını saymazsak. Biniyorum. Buyur hayatım. Ay bana bir şeyler oluyor. Buna bir şey oldu. Ay nazarlara geldik. Küçük bir mola verdik. El yüz yıkama çiş molası. Ondan sonra yola devam ediyoruz. Hava acayip sıcak. Allah ya. Pantolonu yapıştı üstüme. Gerçekten. Ve fırının içinde gidiyormuşuz gibi. Fan esiyor bir yandan da. Yolculuğumuzun 1019. kilometresinde, yani motor üstünde geçen 1019. kilometresindeyiz. Amalfi'ye doğru daha 2,5 saat yolumuz var. Motosikletin ekranında şu an saat 2'yi gösteriyor ama İtalya'daki yerel saate göre saat şu an 1. Saatimi henüz ayarlamadım. Müsait olduğumda saatimi bir saat geri alacağım buraya uygun olarak. Aslında saat farkı yoktu. O yüzden değişiklik yapmadık. Ama burada saat farkı var. Bir saati geriden geliyor burası. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Amalfi'ye doğru görüşmek dileğiyle. İçmiyorsun. Son kararı. Sıcak bayağı zaten. Evet, bir anlamı yok. Beceriksiz giremedi herhalde. Demin benzin doldurdum. Videoya çektim Akif'i. Nasıl bir duygu Akif'i? İstanbul'a Hayır. gidince benzinliğe başlayacak. Hayatımda ilk defa benzin doldurdum. Bunu da yapmadım demezsin artık. Hiç uğraşmayalım. 10 sent fark var litre başı. Ödeyelim gitsin falan diyordum. Adam geldi ses servis dedi. Salerno tabelalarını takip edeceğiz. Kendin alınca 1.94, adam doldurunca 2.06. Amalfi, meşhur Amalfi yolunun girişine geldik arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hatta etrafı daha iyi görebilmeniz için kamerayı biraz yükselttik. Sıcağın altında kamera yükseltmek için bile durunca cayır cayır yandı, her tarafımdan ter akıyor. Çok aşırı sıcak. Ben de yola bakmaktan etrafı çok inceleyemeyeceğim. Videoyu sizle beraber YouTube'dan izleyeceğim sonra ne kadar güzel bir yermiş diye. Ben izleyeceğim sizin yerinize. Hayat bana güzel. Çok güzel ya. 20-30 kilometre arası böyle gideceğiz ama 1 saat gösteriyor. Yani ortalama hız o kadar düşük ki bu yolda. Şu güzelliğe bakın ya. Tepelerde kaktüsler var. Manzara mükemmel. Bu ne böyle motorla park etmişler buraya. Hem de çok tehlikeli işler Amca yapıyor. hiç. Çok tehlikeli işler yapıyor amca. Farkında değil. Ben yaşayacağımı yaşadım diyor herhalde. Ama buralar bizim elimizde olsa leş gibi olur der ya. Otelin konumunu çok merak ettim şu an. Deniz görüyor muydu otel? Görüyor galiba. Otel dedim, apart ya. Görüyor. Biraz Amalfi'den ileride bir tık. Biraz tepelere çıkacağız. Bayağı gemi de var buralarda. Yani benim de gemim olsa gelmek isterim böyle bir yere gemiyle. Motorla geldiğimiz gibi. Evet. Yani buraya geleceğiz, bu yoldan geçeceğiz diye motor aldık, öyle söyleyeyim. Bu keyif arabayla alınması mümkün değil. Şöyle kısa bir düzlük bulsam, şunları geçsem güzel olacak da. Fazla yaşamak istemiyorum diyorum ama ömrüm 5 yıl uzadı şu an bu yolda. Akif bir daha buralara gelir.
arkamızda bir uyuşuk da varken hazır doya doya yolun keyfini çıkartabiliriz biraz daha. Biz de çok hızlı gitmeyeceğiz de. Yani şu yolu video yaparken keserek koyacağım önünüze. Ama bu yolu komple görmek isteyenler için bir tane de kesilmemiş halini koymayı düşünüyorum. Hafif bir inişe mi geçtik biz? Şu an iniyoruz. Şu yolun güzelliğine bak ya. Sola bak, evlere bak. Aa. Bir otobüs daha geliyor. Otobüsün işi zor burada ya. Evet, şu güzelliğe bak. Ağaçlık Şu çok evlerin, iyiymiş. kalede yaşıyorlar ya. Orası şey gibi ama sanki. Restoran gibi. Restoran. Oo, denize giren de var. Ay, benim de giresim geldi. Bayağı aşağı indik yalnız. Nasıl oldu bu? Deniz seviyesine indik. Geri tırmanacağız birazdan da herhalde. Hayır, hani çok çabuk aşağı indik gibi oldu. Çok yukarılardaydık da hemen aşağıymışız gibi geldi. Evet, biraz öyle oldu. Ha, burada trafik var. Kırmızı yanıyor. O trafikten kurtulduğumuz iyi oldu. Motor trafiği var önde de. Burası işte sığmıyor diye Oo. Aman ne bekliyor? Ha, kırmızı var. buraya burada. kırmızı yanıyor. Aa, çok iyiymiş. Mantıklı. İyi yapmışlar. Şu güzelliğe bak ya. Yalnız bayağı da üzüm bağları falan filan da var. Bayağı da ekmişler ya sıra sıra. Çok iyi yani. Evet. Bundan da vazgeçmemişler. Bak burası bizde olsa şu arkalara kadar komple çakılıydı her yer. Evet. Ev, her yere ev. Ev de değil, otel. Ev sokmazlardı buraya. Doğru. 5 kilometre sonra yol tarifi almam gerektiği için Merve Hanım'la olan bağlantımı kesmek zorundayım. Orada birbirimizi duyamadığımız için videoda çok yorum yapmayabiliriz. Şu güzelliğe bak ya. Bak ta karşılardan geldik buraya. Evet. Karşı tarafta da bir görevli var. Şey yapıyorlar. Büyük araç gelince atıyorum burayı durduruyor. Büyük araç geliyor falan filan. Elinde telsiz vardı çünkü. Yılan mı koştun? Sıcağın altına niye kadınlar getiriyor ki? Oo, burası çok iyiymiş. Çok iyi ya. Burası bayağı iyiymiş şimdi. Ne çalışıyorlardır? Şu güzelliğe bak ya. Oo, burası bayağı trafik olmuş. Bu ne böyle? Ama aynı filmin dediğin gibi asıl yeri burası demek ki. İnsanlar buraya daha çok geliyor. Evet. Bir de şu an hafta içi yalnız ya. Tatildeler. Üstte İtalyan plaka. Yani şurada park edenler sebebiyle oluyor biraz da bu trafik herhalde.
Burada hareketlilik çok. Evet. Valla ses için kusura bakmayın, önümü açacağım, çok yandım. Ben de açtım. Açtım yoksa. Burnumdan bile ter damlıyor şu an. Ses ister istemez biraz dağılacak ama yapacak bir şey yok. Yoksa ben dağılacağım. Bu Amalfi'nin içine giriyor herhalde. Bak bu tarihi şeyini. Buraları gezeceğiz. Buralara geleceğiz. Mı? Herhalde bura. Neydi buranın adı? Le Ponta del Chapo. Ya, ismine bakmadan haritadaki güzel yorumlarından dolayı tercih ettik, geldik. Rastgele geldik yani bu sefer. Aslında normalde Akif listeye alır hep. Evet. Böyle şeylerin işte araştırır eder, kaç yorum almış, kaç beğeni almış falan filan. En favori yemeği nedir gibisinden. Ama bu sefer rastgele Tamamen geldik. rastgele. Şu an şu saate, şu zamana kadar gayet iyi gidiyor. Yemek geldikten sonra bakacağız. Yemekleri gösterir size. Yalnız şu karşıyı göstermek Evet. istiyorum. Bence bir kalk da göster ya. Bu kalkmaya değer bir şey. Kalkıyorum. Yani masamızın önü tamamen böyle. Çok fazla yaşamak istemiyorum derken ömrüme 10 yıl eklendi burada. Bütün kıyıları gezerken, sadece bu restoran anlamında değil. Bir de şimdi ileride gün batımı da yaklaşıyor. Odaya çıkıp gün batımını orada izlemeyi düşünüyorum. Herhalde ölümsüzlüğü bulacağız. Biraz odaya çıkıp biraz zor ya. Yetişemeyiz. Aşağı ineceğiz çünkü. Sonra inebiliriz. Neyse, yemekleri size göstermeyebiliriz. Belki de gösteririz. Gösteririz. Şimdi şöyle bir şey anlat. Motoru hadi. göstereyim. Arkadaşlar, motoru şu kalabalığın içine bıraktık. Kalabalık bitmiyor bu arada. Görüyorsunuz, sonsuza kadar giden bir motosiklet Tabelada şu. şeyi var. Şöyle bir bilgilendirme tabelası var. Saatliği sabah 9'dan akşam 7'ye kadar 4 euro, 7'den 9'a kadarsa 3 euro olacak şekilde. Her saat başı. Saat başı bu arada bu ücretler. Oldukça pahalı. Motosiklet ücreti bunlar, yanlış anlaşılmasın, araba değil. Oldukça pahalı ama Amalfi'de motorunuzu park etmek istiyorsanız tarife bu. Öbür türlü cezaya tabi oluyorsunuz. Miktarını bilmiyorum ama demin aklımıza gelmedi tabii bu iş nasıl yapıldığını anlatmak gerekebilir diye. Şurada. Şöyle bir otomat var, göstereceğim hemen size uygulamalı olarak. Şöyle bir otomat var. Buradan 5 tane dil seçebiliyorsunuz. Mesela İngilizceyi seçtik. Plakanızı girmenizi istiyor. Girelim hemen. Ben yazayım mı? Dur. Yaz. Ay. Dur şu. Buna bastığınız zaman buradan ücret, kaç saat kalacaksanız o yazıyorsunuz. Sonra ister kredi kartıyla ister de şuradaki şeyle atıyorsunuz. Konu kapanıyor. Bir şey yazmadım.
Sonra oradan aldığınız bilet yapışkanlı bir bilet. Motosikletinizin görünür bir yüzeyine o bileti yapıştırmanız gerekiyor. Şuraya üst koltuğuna İşte örneğin yapıştırmış. hemen göstereyim. Şuradaki gibi koltuğuna yapıştırmış. Bunu yapmazsanız burada işte kontrol edilirse ve üzerinde bilet Şöyle gözükmezse kırmızı var. ceza yersiniz demek oluyor bu. Aklınızda bulunsun. Eğer buralara motosikletle gelirseniz yapmanız gereken işlem bu. Nerede limoncello? Daha önce geldiğimizde bu kadar limoncello'nun reklamı yoktu sanki. Biz ama o zaman Kıyafetler böyle, şeyler böyle limonlu. evet. Biz o zaman Amalfi'ye gelmemiştik ama belki de burası Ünlü müdür daha acaba? ünlü limonlarıyla. Belki de. Limoncello'nun ana vatanı belki de burası. Baksana kıyafetlere bile bakar mısın? Evet, kıyafetler bile limonlu. Gel bak göstereyim. Burada üstler var. Elbiseler var. Etekler var. Kemer. Gömlek. Hepsi limoncello'lu. Burada büstiyerler falan filan. Biz şimdi Amalfi'nin en kalabalık olan bölgenin biraz daha dışına doğru çıktık. Bakalım buralarda ne var diye. Pek de bir şey yokmuş. Evet ama şey çok güzel. Hani çarşısı çok güzel. Böyle şeyler, restoranları, kafeleri, sokaklarda ve böyle binalar da o kadar güzel ki Eskiliğini koruyor hala. Çok doğal. eski çağda yaşayan yeni insanlarmış gibi gözüken Evet. bir tablo. İtalya'nın birçok yeri aslında Gerçi böyle. aynen. Ee, O kısım zaten insanı hayran bırakıyor herhalde. Evet, Bu evet. zaman geçmişten bu zamana kadar bu dokuyu koruyor olması ve o hissiyatı yaşatıyor olması çok önemli. O yüzden insana hayran kalıyor diye düşünüyorum. Yani ben en azından hayran kalıyorum. Biz hayran kalıyoruz yani. evet. Biz Amalfi'ye gelmemiştik bir önceki İtalya'ya gelişimize. 2019 yılında gelmiştik. O zaman turla geldik. Hani ilk defa İtalya'ya gelecekler için tur ve ekstra turları da içinde barındıran bir turun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii bizim gibi şansınıza çok iyi bir rehbere denk Evet. gelmeniz lazım. Adını da zikretmek istiyorum. Hani olur da izlerse kendisine bir kere teşekkür etmiş olalım. Taylan Atay adında bir rehberimiz vardı. Kendisinden çok Soy ismini memnun kaldık. hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, Atay. Ha, Taylan Atay. Evet, çok başarılıydı. Yani işini severek yaptığı belliydi Taylan Bey'in. Yani hani bize de onu kendisi hissettirdi severek yani. yaptığı için bize de gezimizi sevdirmiş oldu. Evet. Öyle bir tura denk gelmeniz halinde İtalya'dan alacağınız keyif kat kat artacaktır. Kesinlikle. Onun dışında hani sokaklarında ben kaybolacağım deseniz bile tek başınıza geldiğinizde daha az yer gezebileceksiniz. Ama yine de muhteşem. Mesela o tur bizi Amalfi'ye getirmemişti. Şu an buraya kendimiz geldik motosikletimizle. Ve çok güzel. Keşke getirseymiş ama demek ki yani rota olarak belki biraz daha uzakta mı kalıyordu? Gerçi Napoli'ye kadar geldik. Buraya da uğrayabilirdik aslında ama niye uğramadık bilmiyorum hiç. Yani Pompei antik kenti varken orayı gezdiriyorlar ki mantıklı. Mantıklı aynen. Mantıklı. O da Büyük İtalya Turu diye geçiyordu. Mümkün olduğunca en popüler olanları sığdırmaya çalışıyor herhalde programı. O nedenle burası biraz daha bir tık daha altta kaldı. Burasının şöyle bir özelliği var. Yol açısından hani motor kullananların açısından Akif de onu söylemişti. Çok zevkli, keyifli. Bir de sadece kalabalık bölgede değil, çok küçük bir alan var. Hani bunun da total olarak İtalya gezisine vurunca bu alan küçük kalıyor aslında. Hani Amalfi, diğer gezecek yerlere kıyasla. Muhtemelen turlar herhalde burayı biraz daha geri planda tutuyorlar. Büyük diye ihtimalle. düşünüyorum. Büyük Çünkü ihtimalle. mesela İtalya deyince ilk aklıma heykeller geliyor. Yani
İşte böyle- Floransa'dır. O heykeldeki işlemeler falan Pisa'dır. filan geliyor. Ama hani burada öyle bir heykel işlemesi ben şu ana kadar görmedim. Ama sokak dokusu çok güzel. Sokak havası çok güzel yani. Evet. Gezimiz Amalfi'de devam ediyor. Birkaç bir şeyler yer içeriz. Yemeğimizi yedik. Tatlı yemeyi düşünüyoruz. Ve İtalyanların kahvelerinden de Bugün kahve içmedim. Kahve içmem gerekiyor. kahvelerinden de içeceğiz. Size etrafı göstermeye devam edeceğiz. Gezimiz devam ediyor. Evet, devam ediyor. Limoncello'lu bardak. Limonlu bardak. Aklın neredeyse. Bu da şunlarda böyle işlemeli. Yani muhtemelen bunlar duvara asmalıktır herhalde diye düşünüyorum. Süs olarak kullanılıyor. Ama bugün yediğimiz pizza, ben pizza yedim, başka bir şey yedi. Onun tabağındaki bu şekilde, bu tabakla geldi yani sunumu bu tabakla geldi yani. Buna benzer bir tabakla geldi. Yani buranın anladığımız kadarıyla bu kadar çok konulduğuna göre limonları ünlü. Zaten İtalyanların ünlü içkilerinden limoncello da demek ki bu bölgeye has olduğunu anlayabiliyoruz. Diye yorum yapıyoruz. Burada açacakları falan filan var. Bunlar 5 euro. Bunlar 4 euro. 5. Ses için kusura bakmayın ama bu görüntü telefon kamerasından daha iyi çıktığı için böyle çektim. Ay ışığı tepede. Aşağısında en uçta siz görüyorsunuz yakamozu. Daha uca gideceğiz az sonra. Orada tekrar göstereceğim. Şöyle size kaldığımız yeri göstermek istiyorum. Bayıldık. Ömrüm uzadı burada resmen. Balkonumuz. Şöyle bir balkon. Pantolonlarımız havalansın diye astık. Şurada masamız, sandalyemiz. Tuvaletimiz deniz manzaralı. Mutfağımız. Yani şu apart gibi bir yer burası. Yani gerçekten tebrik etmek istiyorum buranın sahibini. Yani bu reklam değil ama çok memnun kaldığımız için hani yolunuz buraya düşerse tavsiye etmek için size bu videoyu çekiyorum. Mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi koymuş. Moka potlar, French press'ler, kesme tahtaları, yukarıda işte kağıt havlular, mendiller, hatta şurada hamur makinesi bile var. Burada zeytinyağları, sirkeler, baharatlar, buzdolabı. Şurada işte tencereler, tavalar, kettle, ocak, fırın. Burada çeşit çeşit şeyler, hatta kapalı şeyleri açmak için aletler, bulaşık yıkamak isterseniz, işte yemek yapmak isterseniz. Burada kahvesi, çayı, hadi bunlar standart. Ama her şey var. Sonra şöyle odamızı göstereyim. Koridor da bize ait. Şurada güzel bir resim var. Şu oda kapalı. Burası yatak odamız. Biraz dağınık uyuduk kalktık, kusura bakmayın. Şurada ekipmanlarımız var şimdilik. Merve Hanım burada. Ben topluyorum. Burada yine ekipmanlarımız, motosikletimizin çantası, onun içine sığmaya çalıştık yolculuğumuz boyunca. Burada da duş ve banyo var. İkili lavabo. Tepede sevdiğimiz yağmur başlığı. Tuvaleti, bidesi. Yani buradan kameraya çok yansımayacak ama tuvaletin manzarası bile bu.